Operasyonda yaşadığın en zor olay neydi? Ben Jandarma Özel Harekat personeliyim. Bir operasyon esnasında beni yıldırım çarptı. Öyle bir darbe aldım ki ben. O anda eşhedü demişim ben zaten. Mevziden 100 metre ileride bulmuşlar beni. Ve şu an ben çok kötüyüm dedim ya. Ölüyorum ben dedim. Eriyorum dedim. Vücudumda çok elektrik kalmış benim. Bir yıl sonra bu saçlarımda beyazlar vardı, onlar yok oldu. Kalp yaşı, damar yaşı, hücre yaşı hepsi 19. Kimlik yaşım büyüyor, vücut yaşım büyümüyor. Kan grubum değişti. Hoca dedi ki bu dedi genetikle alakalı bir şey dedi. Kan değişmez. Ama dedim hocam değişti işte. Burada da Operasyonlarda hiç arkadaşınızı kaybettiniz mi? Komando Tugayı'ndan bir helikopter kalktı ve şu an sinyal alınmıyor. İrtibat yok. Bir haber geldi. Helikopter kazasında 17 arkadaşımız gitti. Çok acıydı. Nail abi hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz abi? Ben Nail Erdağ, Jandarma Özel Harekat personeli olarak uzun süreler görev yaptım. Şu an istifa ettim. İşte özel kurumlarda, iş adamlarına, tesislerde özel korumalık görevi yapıyoruz. Kaç yıl bu mesleği yaptınız abi? Ben 98 yılında başlangıç olarak askerlik görevime başladım ve toplamda 16 yıl terörle mücadelede görev yaptım. Nail abi nasıl bu mesleği seçtin? 98 yılında normal 78'e 2 vatani görevini yapmak için askerlik görevime gittiğimde o zaman da özel harekat C timindeydim ben. Yine terörle mücadeledeydik. 99 yılında terhis olmamıza bir 90 gün falan vardı. İlhami Çelik isminde bir arkadaşım, Amasya Merzifonlu. Arkadaşımı şehit verdik. Çok acı bir şekilde şehit olmuştu. İşte terhis olduktan sonra değişik işlerde çalışmaya başladım ben. Çalışmalar esnasında belli bir süre geçtikten sonra İlhami Çelik böyle ara ara benim rüyalarıma gelmeye başladı. Her geldiğinde de işte Devrem ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin? Başka hiçbir şey söylemiyor ve başka hiçbir şey de istemiyor benden. Ve bu rüya boyutunu da geçtik. Daha sonra ilerleyen vakitlerde suilet olarak benim yanımda belirmeye başladı işte. Yani bir yerde karşılıklı otururken, bir yerde bir muhabbet esnasında ya hiç zaman, yer, mekan fark etmiyor. Bir anda beliriveriyor yanımda ve bakıyorum giyinmiş yine aynı askeri üniforması üzerinde, bereli, kamuflajlı. İşte diyor ki sen ne zaman geleceksin? Diyordum ya Devrem, Allah'ını seversen beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Ne istiyorsun benden? Sen ne zaman geleceksin diyor ve hiç başka bir şey söylemiyor. Ve ben bu durumu annemle paylaştım o zaman. Dedim ki anneciğim böyle bir durum var. Ben böyle bir şeyler yaşıyorum. Benim şehit arkadaşım rüyalarıma geliyordu. Ve şu anda suilet olarak geliyor ve benimle temas halinde. Ben ne yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Annem o zaman dedi ki bunda yapacak bir şey yok dedi. Yani madem ki çağrılıyorsun, çağrıldığın yere gideceksin dedi. Yani demek ki benim erkeklerimin içerisinde kınalı olan sensin. Sen dedi gideceksin evladım dedi. Yapacak bir şey yok. Abi 2001 yılında işte yani bu şeylere dayanamadım ben. İlhami'nin davetlerine ve mesleğe girmeye karar verdim ben. Döndüm. 2001 yılında Jandarma Özel Harekat'ta komando uzman çavuş olarak göreve başladım ben. Ve ben o mesleğime başladıktan ki o 15 yıl süre zarfı içerisinde İlhami hiçbir defa bile gelmedi. Bir defa bile uğramadı yanıma. Mekanı cennet olsun. Ölüm bizim için çiçekli bir yoldu. Yani biz defa kez Cenab-ı Allah vermiş olduğu takdiri ilahi yaşanmışlıklar içerisinde defa kez ölümü yaşadık. Çok acı ölümlere şahit olduk. Kaybını kabul edemediğimiz, sineye çekemediğimiz, unutamadığımız o kadar çok acılar yaşadık ki. Ama değer mi? Vatan millet için değer abi. Yapacak bir şey yok. Yani bu vatanın, milletin ve milletimizin bir arada huzurlu olmasının ne bir karşılığı, ne bunun bir bedeli,
tartışılamaz. Yani tartışma konusu bile olamaz zaten. Yani can verilmesi gerekiyorsa ben şimdiye kadar 3 defa ölümle karşılaştım. 3 defa canımı Cenab-ı Allah geri bağışladı. Dese ki Rabbim 1000 defa öleceksin. Ölürüm abi. Ben vatanım milletim için ölürüm. Sıkıntı değil yani, bu veren Allah, alacak olan Allah. Şöyle de bir şey var. Yani ölüm istemekle, ölümü çağırmakla ölüm bulunmuyor yani. Eğer ki bu nefesi veren, kurban olduğum Mevlam istiyorsa ki senin yaşamanı, değil yani o bir nefes, buna hiç kimsenin ne kudreti yetiyor ne gücü yetiyor. Veren de o, alacak olan da o. Ya bu uğurda vereceksek bu canı, bundan daha şanlısı, şereflisi var mı? Yoktur. Benim için yoktur. Bilmiyorum yani. O yüzden memnunum, gururluyum, ben gurur duyarım. Ben gaziyim. Fakat ben Allah katında gaziyim. Operasyonda yaşadığın en zor olay neydi abi? 2005 yılıydı. Mayıs ayı. Bir operasyon esnası. İşte Erzincan İliç ilçesi ile Kemaliye ilçesi arasında bir güzergah var. Munzur Dağlar eteklerine doğru. 3219 rakımlı bir yer. İşte biz operasyona gittik oraya. Ve Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan da destek timleri vardı yanımızda. O gece bir sessizlik, bir sükunet vardı havada. Sanki bir şey olacak gibi. Ya ben bir hafta öncesinden falan zaten bir şeyleri hissetmiştim. Böyle bir ağırlık çökmüştü. Yani tek şeyim, ben şehit olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Ölümden hiçbir zaman korkmadım. Ama diyordum ki yani tek korktuğum şey mayına basıp sakat kalmaktı. Allah onun da sabrını verirdi belki ama işte nefis var insanda. Ben dedim acaba yani bir şey olacak ama ne olacak? Mayına mı basacağız? Ne olacak? O bölgede de mayın falan da var çünkü. Biz çıktık, o geceyi işte pusu şeklinde hallettik. Sabahleyin kalktık hep birlikte arkadaşlarım. Ama nasıl böyle şen şakrakız, çocuklar gibiyiz. Arkadaşlarımla birlikte kahvaltı falan yaptık. Saat 11, böyle işte 11-11.30 gibi bizim gözetleme mevzimiz var. Bulunduğumuz yerden birazcık ileride bir mesafe, işte 2-3 kilometrelik bir mesafede. Ben oraya doğru gittim. Kulakları çınlasın, Lütfü Çakmak, uzman çavuş arkadaşım. O mevzide. Vardım, Lütfü abi ne yapıyorsun dedim. Ne yapayım dedi, gözetleme yapıyorum. Ya dedim ben uykum geldi biraz dedim, burada uyuyayım mı ben? Tamam dedi, olur, sıkıntı yok dedi, yat. Ben çantadan mapı açmadan daha bir anda bir şimşek çaktı, böyle gök gürledi. Bir yağmur boşandı ama nasıl yağıyor yağmur? Abi dedim keşke gelmese miydim falan dedim ben. O dedi ki ya ne olacak dedi, işte burada kal yanımda. Karşıda böyle üzerimizde de naylon var. Bulunduğumuz yer kayalık olduğu için bembeyaz. Gizlemeyi naylon ile yapıyoruz, bu sera naylonlarıyla. Karşıda da bir yıldırım olayı oluştu. Ben bir kelime-i şehadet getirdim. İkincisi oldu. Biraz vakit geçti, üçüncüsü oldu. Ben dedim ki Lütfü abi bu dedim bizim üzerimize düşecek herhalde dedim. Öyle bunu söylememle zaten bu sağ tarafımdan öyle bir ses, öyle bir şey ki ya bu anlatılamaz bir şey ya. Anlatılamaz bir şey. Yani buradan sağ tarafımdan öyle sert bir şey görünür görünmez ama öyle bir darbe aldım ki ben o anda eşhedü demişim ben zaten. Mevziden 100 metre ileride bulmuşlar beni. İşte bizim geri bölgemizde bulunan arkadaşlarımız bizim mevzi alanında bir olay olduğunu hissediyorlar. Diyorlar ki o mevzide bir şey oldu, bakalım. Geliyorlar, işte Lütfü de yarım yakalanmış. Bizim Lütfü. Yani işte kalkıyormuş, ayakta durmakta zorluk çekiyor. İşte bir sağa bir sola düşüyor. İşte bizim arkadaş var bir tane. İşte o da bakıyorlar işte sağa sola. İşte Nail nerede? Eşhedü dedi, uçtu diyor. Ya nasıl uçar falan? İşte uçtu diyor ya, işte bu tarafa gitti. İşte ben oradan arkadaşlarımın yardımıyla aşağıya indiriliyorum. Oradan Kemaliye Devlet Hastanesi'ne geliyor. Oradan helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne atıyorlar. En yakın yere atmamız gerekiyor diyorlar. Yani vücudumda çok elektrik kalmış. Yani zaten bunun üzerinde daha sonra araştırmalar yaptım ben. Görev yaptığım yerde konferans falan da verdirdi bana. O Tokat valimiz vardı bizim, Recai Akkel valimiz vardı.
Yani yıldırım olayının oluşabilmesi için bulutlar üzerindeki elektrik akımının 3 milyar kilowattı aşması gerekiyormuş. Ve bu 3 milyar kilowatt nasıl bunu anlatabiliriz? Yani dünya üzerinde karasularındaki adalar dahil 4 gün 24 saat üzerinden kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılıyormuş. Bir defa oluşum. Yani kurban olduğum Mevlam ne kadar çok seviyormuş ki beni. Oradan 100 metre ileriye gidiyorum. Vücudumda hiçbir iz yok. Yanma yok. Patlama yok. 5 ay öncesi ön çapraz bağ ameliyatı olmuştum ben. Tendürek Dağı'nda yine bir terörle mücadele operasyonu esnasında düştüm ve bacağımdaki bağlarımın hepsi kopmuştu. Bacağımda platin vardı. Platinlerim erimiş benim. Allah Allah. Daha sonra değiştirdiler onları. Getirdi avucuma koydu. Dedi ki Nail, bundan sonra yıldırımda erimeyecek platin taktım sana. Dedim sağ ol komutanım. Daha sonra işte ben yıldırım çarptıktan sonra Elazığ Asker Hastanesi'nde işte 8. gün falan, işte 7 gün ölmüşüz biz. 8. gün Allah tekrar bir can vermiş. Bayağı bir görmede zorluk çektim. Yürüyemedim. Yürüdüm. Daha sonra 2006 yılında işte bir yıl geçtikten sonra görev malli emekli oluyordum ben. Ankara Askeri Tıp Akademisi'nde. Ben dosyamın kapanmak üzere Ankara'ya gittiğimde ama o kadar güçsüzdüm ki yani anlatamam. Görev yaptığım süre içerisinde 5 kilometre koşuda bile sırtıma arkadaşımı alıp koştuğum zamanlar olmuştu yani. Gerçekten güçlüydüm yani. Bu yıldırım olayından sonra bu güçsüzlüğü nefis hazmedemedi. Zoruma gidiyor. Emekli olacağım. İşte pastane bölümündeyiz. 2 tane poğaça, bir tane plastik tepsi. Bu plastik tepsi üzerindeki o 2 poğaçayla plastik tepsinin ağırlığı ne kadar olur? Belki 200 gram. Ve ben bunu 3 metre taşıyamadım. Düşürdüm bunu. Omuzuma bir el vurdu. Evladım neyin var dedi. Ben bunları dedim buraya koyacaktım koyamadım dedim. Tamam evladım dedi sen kalk. Kalk sen dedi. Doktorların rütbe işareti hemen bu sol göğüslerin üzerinde oluyordu o zaman. Bizim görev yaptığımız şimdi de aynıdır muhtemelen. Baktım normal bir gömlek giymiş üzerine. Tabip albay olduğunu söyledi kendisi daha sonra. Bir şartla dedi ama yine dedi abi diyeceksin bana dedi. Beni oturttu gitti ne aldıysa 1-2 parça kendisine aldıysa bana da aldı getirdi ikram etti. Yedik biz konuşuyoruz. Dedi ki ben tabip albayım. Sen dedi oğlum hayırdır neyin var dedi bana. Dedim ki komutanım ben jandarma özel harekat personeliyim. Bir operasyon esnasında beni yıldırım çarptı. Ve şu an ben çok kötüyüm dedim ya. Ölüyorum ben dedim. Eriyorum dedim. Vücudumda çok elektrik kalmış benim. Çok muazzam derecede. Ben 2 defa da kalp krizi geçirdim daha sonra. Vücudumdaki elektrik göğsüme baskı yaptı. Neyse biz konuşuyoruz. İşte komutanım diyor ki oğlum bak iyisin diyor ya. Hiçbir şeyin yok. Bak diyor ya aslan gibi adamsın diyor bana. Ama sen gel onu benim deli gönlüme anlat. Ben diyorum işte komutanım işte buna gücüm yetmiyor. Şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Oğlum iyi olursun diyor. Üzülme. Anlamıyorum ama. İyi ki de götürdü beni. O zaman rehabilitasyon, gazilerimizin rehabilitasyon merkezi askeri hastanenin içerisindeydi. Otururken dedi ki seni bir yere götüreceğim dedi. Benimle gelir misin? Gelirim dedim komutanım. Her yere gelirim ben sizinle dedim. Rehabilitasyon merkezine girdik. Abi girdiğimde o zamana kadar yaşanmış olan her şey bir tarafa gitti yani. O içerideki sahne cidden çok acıydı ya. Şu an bile gözümün önüne geliyor. Benim arkadaşlarım, komutanlarım her biri feryat figan ediyor. Kimisi diyor kolumu verin.
Kimisi diyor bacağımı verin. Kimisi susmuş bakıyor. Ben o koridoru tamamen yürüyemedim ve komutanıma dedim ki komutanım lütfen çıkalım dedim ya. Ne olursun çıkalım. Kapıya geldik. Komutanım dedim ben emekli olmayacağım. Oğlum dedi ben seni buraya emekli olma diye getirmedim dedi. Şu an içerisinde bulunduğun durum sen bu kadar üzülme. Bu sana moral olsun diye getirdim dedi. Komutanım dedim sizin buraya beni getirmeniz benim aklımı başıma getirdi dedim. Bırakın siz morali falan dedim. Benim aklımı başıma getirdi ve dedim ben emekli olmayacağım. Komutan biraz üzüldü. Ve sabahleyin heyete gireceğiz. İsmim okundu, girdim. Hastane komutanına işaret ettim. Efendim evladım dedi. Komutanım dedim beni emekli edecekseniz lütfen emekli etmeyin dedim. Komutan güldü. Hayırdır dedi. Niye? Dedim ki komutanım ben bu emekliliği hak etmiyorum dedim. Niye dedi. Sen mi karar vereceksin ona dedi. Evet dedim komutanım. Şu an dedim benim hiçbir sıkıntım yok. Her şeyim tamam dedim komutanım. Rehabilitasyon merkezine gittim ben dedim. Arkadaşlarımı, komutanlarımı gördüm. Tamam onlar benden daha derecede, daha farklı şekilde emekli olacak ama ben dedim bu emekliliği hak etmiyorum. Ne olursunuz dedim bana yardımcı olun. Beni anlayın. Biraz yalvardık yakardık. Komutanım ilk önce yani bu dedi Allah'tan gelmiş. Buna yapacak şeyimiz yok falan. Israrla birazcık daha ısrarcı olunca tamam dedi. Git dedi görevine devam et. Yıldırım çarptıktan sonra vücudunda ne gibi değişimler oldu? Ya şöyle söyleyeyim. Çok enteresan. Allah bana öyle bir ödül verdi ki 2009 yılında Kızılay'a kan verdim ben. Kan sonuç kartı bir geldi ARH pozitif. Eyvah dedim ben. Dedim benim kan grubum 0 RH pozitif. İşte ben arkadaşıma dedim ki ya dedim buraya benim kan grubumu yanlış yazmışlar. Dedim Kızılay'a gidelim. Ya Nail öyle şey mi olur? Ya dedim abicim bak daha önce de Kızılay'a verdiğimiz şey var burada bak. Bize sonuç gönderdikleri kart burada. Bu da Kızılay'ın şeyi. Bir bak. Hadi ya dedi. Lan ciddi misin sen? Evet. Koştur koştur biz Kızılay'a gittik. İşte dedim ki böyle böyle siz dedim bana göndermiş olduğunuz kan kartında benim kan grubum yanlış yazıyor dedim. Oradaki görevli kardeşimiz dedi ki ya dedi kardeşim öyle şey mi olur? Ya dedim ki bak var işte bu dedim böyle bu böyle. Daha sonra neyse o da şaşırdı. Baktılar ama benim kan grubum ARH pozitif. Sivas'ta bir operasyon esnasında ben düştüm. Ön çapraz bağlarımı son kez kopardım orada. 3 defa ön çapraz bağ ameliyatı oldum ben. Hiç vazgeçmedim hiç. Dilekçemi yazdım operasyonlara katılmak istiyorum dedim. Raporluyum çıkmamam gerekiyor ama ben duramıyordum. Ben çıkmak istiyordum operasyona çıkmak istiyordum hep. İşte daha sonra bu bağlar koptuktan sonra Gazi Osman Paşa Araştırma Üniversite Hastanesi var. İşte ben oraya gittim. Orada bir tane doktorumuz dosya falan açtı. İşte benim durumumu öğrenince dedi ki bizim bir hocamız var. Ortopedi uzmanı. Biz dedi bunu seni dedi oraya şey yapalım. Sen dedi onun hastası ol. Dedim tabii ki de. Sonuçta uzman hoca. Ve hocamız geldi. İncelemeye başladı beni. İşte bir 5-6 ay falan sürdü benim incelemem. Bir yıl sonra bu saçlarımda beyazlar vardı. Onlar yok oldu. Kendi kendine saçlarım geri simsiyah oldu. Bu gözümde %25 görme kaybı vardı. 0 oldu. Kalp yaşı, damar yaşı, hücre yaşı hepsi 19. Kimlik yaşım büyüyor, vücut yaşım büyümüyor. Kan grubum değişti. Hoca dedi ki bu dedi genetikle alakalı bir şey dedi. Kan değişmez. Ama dedim hocam değişti işte. Burada da dedim işte burada bak ben dedim Akdeniz çocuğuyum. Bizim orada dedim Akdeniz anemisi denen bir illet var. Bununla ilgili dedim evlendirme daireleri falan dedim. Böyle geniş detaylı olarak dedim bir araştırma yapıyorlar. Ehliyet aldık. Ben dedim askeri personelim dedim yani. Herkesten çok biz kan veriyoruz zaten. Onunla ilgili dedim şimdiye kadar dedim 0 RH pozitif olan kan grubu. Bugün niye dedim ARH pozitif olsun hocam? Hoca şaşırdı. Ben de bunu araştıracağım. Ve şimdi bu şeyle yapmış olduğu araştırmalarla ilgili her şeye bir cevap verdi.
Ama kanla ilgili cevap veremedi yani. O Allah'ın takdir ilahisi. Dünya üzerinde bu yıldırım enerjisini ekonomiye kazandırmak için Rus bilim adamları çok uzun metrajlı çalışmalar yapmışlar. Yani yüksek yerlere iletkenliği fazla olan materyallerden baz istasyonları yapıp yıldırım oluşumunu arttırıp ve bu oluşum esnasındaki olan enerjiyi de hapsedebilmek için akü sisteminde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Oluşumu sağlıyorlar ama enerjiyi hapsedemiyorlar. Hapsedilebilse müthiş bir güç. Yani ekonomiye de kazandırılabilecek acayip bir meblağ olurdu yani. İşlerinden bir tanesi bu yıldırım oluşumunun olduğu yerde inceleme yaparken canlı bir hücreye rastlıyor. Bunu alıp incelemeye başlıyorlar. Ve bu insanlara gençlik veriyormuş yani. Nasıl bir şeyse Rabbimin verdiği şey. Daha sonra komünist rejimi yürüten liderlere enjekte diyorlar bunu. Hocanın dediği, Nail dedi bu doğal olarak sana geçmiş. Bunun dedi başka bir açıklaması yok. Allah orada da bize torpil geçti aslında. Ya iyiyim yani çok iyi hissediyorum kendimi. Normalde şu an 43 yaşındayım ben. Allah Allah. Evet. 43 yaşındayım. Yani halı sahaya girdiğimde kendi yarı yaşımdaki insanlarla falan mücadeleyi seviyorum. Kendi yaş gruplarım beni birazcık bu konuda şey yapıyorlar, kızıyorlar, şey yapıyorlar ama. Operasyonlarda hiç arkadaşınızı kaybettiniz mi? 2012 10 Kasım komutanın korumasıyım. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapıyorum. Makam korumadayım. Komutanı konutundan almaya gittik. Saat 7.30-8 sıraları. Bir haber geldi. Komando Tugayı'ndan bir helikopter kalktı ve şu an sinyal alınmıyor. İrtibat yok. Komutanı aldık evinden. Programa katılacağız sözde. Bir haber geldi. Helikopter kazasında 17 arkadaşımız gitti. Çok acıydı. Yani bizim kendi içimizde de olması gerekmiyor yani. Ciğerimizin yanması için, o acıyı hissedebilmek için. Ama böyle bir gün önce böyle göz göze geldiğin, paylaşım yaptığın, şakalaştığın birisinin bir gün sonra bu şekilde cenazesiyle karşılaştığın zaman onun tarifi çok zor oluyor. Onun acısı biraz daha farklı oluyor yani zor. Mesela ben bıraktıktan sonra ben Ağustos'un 20'sinde bıraktım. Bir ay sürmedi. Şirvan yol ayrımında Kobra aracı mayına bastı. Orada 7-8 tane arkadaşımız şehit oldu. Çok sevdiğim Türkiye'de sayılı keskin nişancılardan olan Faruk Yüksel diye bir arkadaşım vardı. Ben istifa ettikten sonra arkamdan şehit oldu. Yani şimdi görev yaptıktan sonra da hep böyle yüreğin şeyde oluyor biliyor musun? Yani üniformayı çıkarıp bıraktık ya, zannetme ki bitti. Bitmedi biliyor musun? Daha farklı yani, daha acı. Hep şeydeyiz ya, hep teyakkuzdayız. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. Allah'ım benim şu an ve bundan sonra görev yapacak hiçbir arkadaşıma acı tecrübe edindirmesin kurban olduğum Allah'ım. Ya çok farklı ya. Açlık, susuzluk, yorgunluk, ayaklarımızın altı patlayana kadar yürümek, koşmak bunlar hep vız gelir tırıs gider yani. Yeter ki hiç kimseye bir şey olmasın yani. Ben çok istedim o yüce makamı. Bilmiyorum. Çok istedim. Birkaç defa çok yaklaştım ama nasip olmadı. Bahsedildiği kadar jöh eğitimleri zor oluyor mu? Zor ve bir o kadar da zevkli yani. Alıştığın zaman tabii süreci çok fazla zor yani. Mesela bizim ya şimdi sabah 8'de içtima olacak. 5.30'da kalkıyorsun. İşte
Kişisel temizliğini yap, yatağını temizle, botunu boya, işte çıkıyorsun sen. Oradan hemen yemekhaneye. Yemekhaneye yürüyerek gitme yok. Ya sürünme, ya ördek yürüyüşü, ya karınca yürüyüşü, ya topalay yürüyüşü. Fakat bunlar yapılırken oradaki o eğitimi yapan insanlar, ben de dahil, ya bu nedir kardeşim ya, bu zulümdür falan diye düşünülüyordu. Ama öyle değil. İleriki süreçlerde onların ne işe yaradığını kendin anlıyorsun zaten. Bizim her gün 400 metre sürünme eğitimimiz vardı. Güç engelleri parkurumuz vardı. Her gün en az 5 kilometre koşumuz vardı. Gerçek mermilerin altında sızma parkurunda eğitimlerimiz vardı. Sulardan geçiş, dağlardan iniş, ne bileyim yürüme, cebri yürüyüş. Yani bizim eski Foça'da bizim komando okulunda finalinde 30 kilometre koşumuz vardı bizim. 30 kilometre koşu tam tesisat. Sırt çantası, tüfek, tesisat, kamuflaj, çantada bulunması gereken muhteviyatlar ve bunlar da kontrol ediliyordu yani hiç kimseye de imtiyaz tanınmıyor yani asla. Bu tek seferde değil mi 30 kilometre? 30 kilometre tabii süresi var. Erkek sen gelme. Öyle bir şey yok abi. Zor. Hani herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Yani aramızda refüze olanlar oldu. Sakatlananlar oldu. Tamamlayamayan da çok, insan sayısı da çok yani. Ve olması gerektiği kadar zor yani. Öyle olmasa da olmaz. Olması gerektiği kadar. Peki bordo bereli olmak mı zor, jöh mü? Bordo bereli kardeşlerimiz, abilerimiz direkt genelkurmaya bağlı. Jandarma Özel Harekat, mavi bereliler, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı. Bordo bereliler tabii ki de ülkenin göz bebeği. Çünkü niye? Almış oldukları eğitim, kullanmış oldukları silah ve teçhizat dünya standartlarında bir numara. Ve bizim ciddi anlamda yani dünya üzerindeki özel kuvvetlerin içerisinde de bizim kuvvetimiz yine bir numara yani. Bunun aksini iddia eden gider, özel kuvvetler fazla uzak bir yerde değil yani. İstedikleri şekilde mülakata alabiliyorsalar alsınlar yani. İkisi de terörle mücadelede. İkisi de Allah'ıma binlerce şükürler olsun çok başarılılar. Yani sınır dışında, sınır içerisinde nerede olursa olsun. Fakat bordo berelilerin almış olduğu eğitim ciddi anlamda çok farklı yani. Biz mesela Jandarma Özel Harekat olarak bize en basiti paraşütle atlama eğitimi verilmedi. Biz sulardan geçiş gördük. Onlar balık adam olma yolunda eğitim alıyor yani. Aradaki fark. Bizden seçip gönderiliyor. Paraşütle yani bizde de var paraşütçü olanlar, paraşüt eğitimi alanlar bizde de var. Balık adam olanlar bizde de var. Ama 100 kişi de kaç kişi? Onların hepsi öyle. Donanım olarak, eğitim olarak tabii ki de bordo bereliler daha üstün. Peki jandarma özel harekatla polis özel harekatın farkı ne? Özel harekat ibaresi varsa zaten terörle mücadeledir. Terörle mücadele için kurulmuştur. Bu insanların görevi asayiş değildir, uygulama değildir veya ne bileyim yani kıtada görevi yoktur. Direkt arazide en uçta, en sıcak olan yerde taktik, ateşin içerisinde görev yapmak için bu ibare veriliyor zaten. Arada bir fark yok. Sadece fark ne? Kamuflajlarımız. Başka bir fark yok. Akan kan da aynı, yapılacak olan görev de aynı, verilecek olan can da aynı, dava da aynı, hepsi aynı. Sen tavsiye eder misin peki abi? Ederim. Şimdi beni alsınlar, şimdi giderim tazelemeye. Ya bak hiç dostum, arkadaşım yokmuş, bilmem neyim yokmuş. Hiç arama, hiç kimseyi arama. Sen çeviriyorsun bir arkadaş sorun. Ya biz o kadar neşeliydik ki. Ya bir dal sigaran olur. Bak, normalde insanlar birbirinin ağzından iğrenirler dışarıda. Ama bizde o yoktu biliyor musun? Hiçbir zaman iğrenmedik biz arkadaşlarımızdan. O benim ağzımdan alırdı lokmayı. Ben onun ağzından alırdım. Oradaki şefkat, oradaki sevgi, oradaki samimiyet, oradaki birlik, beraberlik yok abicim. Hiçbir yerde yok. Orada kuru ekmek ye, bal. Dışarıda bal ye, o kuru ekmeğin tadını alamaz. O arazide yediğin kuru ekmek var ya, kuru ekmek ve 3 tane de zeytinin olsun yanında, siyah zeytin. Biz ona pirzola derdik zaten. Pirzola derdik. Ya pirzoladan lezzetli olur mu zeytin? Ya bu kadar muazzamdı yani. Ya kızarsın tamam mı? Tartışma da çok olur. Çünkü herkes komando kardeşim.
Herkes savaşçı, herkes aslan orada. Çakal yok ki, hepsi aslan. İlla ki şey oluyor ya, düşünsene 10 tane erkek aslanı bir kafese koyduğunu. 5 dakika sonra şey biterdi. Hiç şey olmazdı yani. Bambaşka bir şey. Ah ah, selam olsun ya. Bak benim unutamadığım bir şey var. Bir operasyonda Tunceli tarafında bir köy aramasına gittik biz. Gittik. Kerpiçten evler. Aramamızı yaptık ve bir tane teyzem öldüyse Allah rahmet eylesin. Ben o puşiyi hala saklarım ben. Siyah beyaz bir puşi ve içerisine koymuş ekmeğini, otlu peynirini. Kumanyamız olmadığını anladı yani. Üzerimizde kumanyamız yok bizim. Getirdi dedi ki oğul bu ekmekte bu katıkta helal olsun sana dedi. Yaşlı bir teyzem. Ne o ekmeği kazanmaya ne o peyniri yerine getirmeye onun gücü yetmez abi. Ben operasyonlarda yüzlerce arkadaşımıza, yüzlerce karşı tarafa hepsine şahit olduk. Benim her operasyona gidişim ve dönüşüm bayramdı bizim için. Çıkmadan o gün yarın ölüp mezara girecekmiş gibi, musalla taşına konulacakmış gibi biz ona göre abdestimizi alıp tertemiz olup ve sabahleyin hakkını helal et. Evimden çıkarken o karşımdaki helallik almam gereken insanın boynuna sarılıp hakkını helal et. Allah'a emanet ol. O üzerimize giydiğimiz üniformada öyle bir sır var ki bunu hissedebilene helal olsun. Bir gün 2 saat, 3 saat yağmurun altında kalıp geceleyin bulunduğumuz yere sis çöküp o soğuk yerde ve biz şu sandalye kadar bir yerde ben 4 tane bade arkadaşımla bir tane panço içerisine girip orada ısınmaya çalıştık ve sabah olduğunda sanki o yağmur bize hiç değmemişti. Botlarımız bile kupkuruydu. Şimdi burada turistik bir yerde çalışıyoruz. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda ve saati şaştığı zaman açlıktan ayakta duramıyoruz, titriyoruz. Biz orada çeyrek ekmekle ben 3 gün yol yürüdüğümü biliyorum. Bütün arkadaşlarım. O onu gerektiriyordu. İmkansızlıktan veya şeyden değil. O gün bizim o görevi yapmamız gerekiyordu. Ve bunun gücünü, kudretini veren de Allah'tı. Bizde bir şey yok. Biz aciz. Cidden çok aciz. Yaratılmışların içerisinde belki de en aciz olanları insanlar. Ama oradaki o ilahi güç takım şeyleri ciddi anlamda kolaylaştırıyor ve yok ediyordu yani. Bu olay canlı yaşanılmış bir olay. İşte o kışlanın komutanı girip çıkarken köşede bir hanımefendi görüyor. Gidip gelirken gün gidiyor, geliyor, bakıyor o hanımefendi yine orada. Dikkatini çekiyor. Diyor ki korumasına evladım bu hanımefendiyi bir çağırır mısın diyor. Geliyor buyurun efendim. Ha diyor annem senin ne sıkıntın var neyi bekliyorsun diyor. Ben diyor askerlerin diyor yemeğini yemesini bekliyorum diyor. Sebep diyor niye diyor. Ya diyor onların yiyemediklerini diyor alıp diyor götüreceğim. Benim hasta bir çocuğum var ona yedireceğim. Anne sen niye böyle bir şey yapıyorsun diyor. Ben sana özel yemek. Hayır oğlum diyor. Ben diyor askerlerin diyor kabında kaşığında kalanları diyor götüreceğim diyor. Şifa olan odur evladım diyor. Komutan Allah'ım diyor nasıl bir şeydir. Yani orası boşuna peygamber ocağı denilmiyor yani. Ve ciddi anlamda da orada o şey var. O sır var. O sır var yani. Hala bizim yeşil sarıklarımız, beyaz cübbellerimiz hala var yani. Hep ölüm ile iç içe olmak nasıl bir duygu? Hiç psikolojinizin bozulduğunu hissettiniz mi orada? Ölüm bizim için çiçekli bir yoldu. Ölüm korkulacak bir durum değil. Biz hiçbir zaman yani bizim askerlerimiz, benim arkadaşlarım, komutanlarım ya can tatlı. Yani şimdi şöyle söyleyeyim yani öyle boşa sallamanın anlamı da yok. Can tatlı ama bir yere kadar. O an başladığı zaman 3-5 saniye sonra her şeyi unutuyorsun zaten. Her şeyi unutuyorsun. Yani tedirginlik var ama korku yok. Korku hiçbir zaman olmadı. Benim hiçbir arkadaşımda da bu korku yok. Zaten içerisinde ölüm korkusu olan bir insan ne o kamuflajı giyer ne de o araziye gider. Gidemez. 50.000 türlü bahane uydurur. Gidemez abi. Olmaz yani şimdi adamın uçağa binme korkusu var ya. Ölümü boş ver ya. Dünyanın en güvenilir ulaşım aracı yani.
Binde bir düşmüş, tamam düşüyor. Yani ona kalırsa karada günde kaç tane kaza oluyor. Adam bindirebiliyor musun uçağa? Binemiyor. Biz ölümden bahsediyoruz. Senin işin o zaten. Bizde bir şey vardı. Görmeden görmek, ölmeden öldürmek. Görmeden göreceksin. Bu mesleği yaparken hiç bırakmayı düşündüğünüz bir an oldu mu? Bir gün kızım beni aradı. Yine aynısı bak, doğum gününe de gidemedim. Dedi ki baba, bugün dedi veli toplantım var benim. Ve dedi veli toplantıma gelmeni istiyorum. Babacığım izin alabilirsem gelirim. Hayır baba dedi. Bu veli toplantısına geleceksin dedi. Ben öksüz müyüm dedi ya. Herkesin babası geliyor. Kızım annen falan, hayır baba dedi. Ben senin gelmeni istiyorum. Ben gittim. Yine o zaman makam korumalık görevi yapıyorum. Korumalık görevini yaptığım komutanıma dedim ki işte böyle böyle kızımın veli toplantısı var. Benim ona katılmam gerekiyor. Katılamazsın kardeşim dedi. Dedim ki komutanım ben dedim bu veli toplantısına katılacağım. Dedi ki katılamazsın. O zaman dedim ben korumalık görevinizi yapmıyorum dedim. İstifa ediyorum dedim. Mesleği de bırakıyorum dedim yani. Saçmalama uzman çavuşum falan filan. Dedim hayır komutanım. Ben dedim şu andan itibaren sizin korumalık görevinizi yapmayacağım dedim. Yapmak istemiyorum dedim. Çıktım tabur komutanıma gittim. Tabur komutanım dedi ki ne oldu Nail? Dedim komutanım böyleyken böyle. Bana 1 saat izin lazım. Bu izni veriyorsanız ben çocuğumun veli toplantısına gideceğim. Vermiyorsanız istifa dilekçemi yazacağım. Ya dedi saçmalama evladım. Git dedi 1 hafta dedi sana dedi mazeret izni veriyorum. 2 defa ciddi bu şekilde bırakmayı istedim. Ama yani bazı şeyler o evladından duyduğun o bir çift söz ya delip geçiyor. Yani çok farklı bir şey yani. Sevdana, aşkına, her şeyine çizik çekebilecek duruma getiriyor seni. Ya bu hayat, bu dünya o kadar da abartılacak, kafaya takılacak bir yer değil. Fazla abartmamak lazım. Ne acıyı ne mutluluğu. Kıymetini bilmek lazım elimizdeki zamanın. Kalıcı faydalı bir şeyler yapabilmek lazım. Allah bir tane kalp vermiş, diğerini ara bul diye. İnşallah insanlar o kalbin o temizliğiyle, şefkatiyle, merhametiyle diğer kalbi de bulur. Başka kalplere de nüfseder. İnşallah her şey çok güzel olur yani. Benim dileğim insanlar mutlu olsun. Mutlu olabilmek herkesin elinde. Mutlu olmamak için kendilerine sebepler icat etmesinler. Ne diyelim yani? Buradan Hayalhanem kadrosuna, ekibine, çalışanlarına, oradaki tüm A'dan Z'ye, tüm arkadaşlarıma da selam olsun. Başarılar diliyorum. Hayalhanemde inşallah sizin de bir hayaliniz olacaktır yani. Vallahi Nail abi biz de çok memnun olduk. Zaten Mersinliymişsin. Hani bizim orada 4 katlı yıldırım da çarpmaz Allah'ın izniyle. Gelip rahatlıkla tantunimizi yiyebilirsin abi. İnşallah, inşallah. Allah büyük. Zaten memleketimiz Mersin. Annem babam Mersin'de. Tüm ailem orada. İlla ki geleceğim. Zaten irtibatımız var. Sağ olduğumuz sürece görüşeceğiz. Hakkınızı helal edin. Buraya kadar geldiniz. Ne demek abi? Zaman ayırdınız. Ayırdığınız zamanın kıymeti bende çok büyük. Ne desem az. Teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah abi.